Tam adı Sean Justin Pen'dir. 1960'ta Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Sean Penn, sanatçıların olduğu bir evde doğmuştu. Babası aktör ve yönetmen Leo Penn, annesi ise aktris Ellen Rein'dir. Baba tarafından büyük anne ve büyük babası Litvanya ve Rus, annesi ise İrlanda ve İtalyan kökenlidir. Ünlü oyuncu ve yönetmen olan babası Leo Penn, sendikalara destek verdiği için McCartney döneminin baskısı altındaydı. Paramount, 1940'ların sonlarında onun sözleşmesini sonlandırıldı ve sinema oyuncusu olarak kariyerini mahvetti. Leo, televizyonda oyunculuk kariyerine başladı ancak CBS'in, Leo'nun bir siyasi toplantıda konuştuğuna dair isimsiz bir ihbar alması üzerine işten çıkarıldı. 1974 yılında Leo Penn, Küçük Ev adlı televizyon dizisinin birkaç bölümünü yönetti. Babasıyla birlikte sete katılan genç Sean Penn, bir bölümde figüran olarak yer aldı ve bu, onun ekran önündeki ilk performansıydı. Penn, evinin yakınında yaşayan Emilio Estevez ve Charlie Sheen de dahil olmak üzere, çocukluk arkadaşlarından bazılarıyla kısa filmler çekmeye başladı. 1981'de, askeri okul draması Teps'te, genç yıldız Tom Cruise ve Oscar ödüllü Timothy Hutton'la birlikte sinemaya adım attı. Asıl çıkışını 1982 yılında Fast Times at Richmond High filminde uyuşturucu bağımlısı sörfçü Jeff Spicoli'yi canlandırmasıyla yaptı. 1983'te Penn, Bad Boys adlı dramada sorunlu bir genç olan Mick O'Brien rolünde göründü. Rol, Penn'e olumlu eleştiriler kazandırdı ve ciddi bir aktör olarak kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. 1986'da Penn, At Close Range filminde göründü. Kardeşi Chris Penn ve annesi Ellen Ryan da bu filmde yer aldı. Annesi filmde büyükannesini oynadı. 1985 yılında pop yıldızı ve oyuncu Madonna ile evlendi. 1986 yılında o zamanki eşi Madonna ile birlikte Shanghai Surprise filminde rol aldı. Penn ve o zamanki eşi Madonna, Shanghai Surprise'ı çekmek için Macao'ya gittiklerinde büyük bir medya ilgisiyle karşılaştılar. Hatta bir ara Penn, çiftin fotoğraflarını çekmek için otel odasında saklanan bir paparazzinin varlığını fark etti. Öfkelenen Penn, kişisel asistanının yardımıyla adamı 9. kattaki balkondan aşağı sarkıttı. Penn ve asistanı cinayete teşebbüs suçundan tutuklanarak bir hapishane hücresine atıldılar. Garip bir şekilde gardiyan bir anlığına hücre kapısını açık bırakmış ve ikili dışarı çıkmıştı. Penn ve asistanı ülkeden jet uçağıyla kaçtıktan sonra sonunda affedilmişti. Madonna ile evliliği 1989'da sona erdi. 2006'da Rezervuar Köpeklerinde oynayan kardeşi Chris'in cenazesinde paparazzilerden biriyle kavgasından sonra şöyle bir açıklama yaptı. "Onlar dünyanın bok böcekleridir, bok kokarlar." 1987'de Sean Penn, filmlerinden birinin setinde bir figürana saldırdığı için tutuklanıp 32 gün hapis cezasına çarptırıldığında manşetlere çıktı. Penn'in 1988 yapımı Colors filminin çekimleri sırasında filmdeki figüran Jeffrey Klein ile kavga ettiği iddia edildi. Şehir Avukatlığı Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Penn, Klein'in kendisini ve aktör arkadaşı Robert Duvall'ı fotoğraflamasına itiraz etti ve ona küfür edip tükürdü. Klein de karşılık verip ona tükürdüğünde Penn figüranın yüzüne birkaç kez yumruk attı ve ekip üyeleri tarafından kavga zorlukla engellendi. Klein, acil tıbbi bakım merkezinde kesikler ve morluklar nedeniyle tedavi edildi ve Penn'den şikayetçi oldu. Penn'in o dönemde içinde bulunduğu tek olay bu değildi. Dikkatsiz sürüş nedeniyle 60 gün ilçe hapishanesinde kalmak zorunda kaldı. Los Angeles polisi, kırmızı ışıkta hızla geçtikten sonra sarhoş araba kullanma şüphesiyle aktörü durdurdu. Penn, ayıklık ve nefes analizi testlerinde başarısız oldu ancak suçlama, şehir avukatı ofisiyle yapılan bir pazarlıkta dikkatsiz sürüşe çevrildi. 89 yapımı, Savaş Günahları filmindeki performansıyla övgü dolu eleştiriler aldıktan 2 yıl sonra Penn, ilk filmini yönetti. Uzun metrajlı The Indian Runner, sinemalarda sınırlı bir gösterime girdi ve gişede $34.000 gibi komik bir hasılat elde etti. Eleştirmenler filme yine de ılımlı övgülerde bulundu. Gladys Hungry Production adında bir prodüksiyon şirketi kurdu. Daha önce oyunculuğu bıraktığını iddia etmesine rağmen Penn, 1993'te kameraların önüne geri döndü ve Brian De Palma'nın Carlito'nun Yolu filminde kokain bağımlısı bir ceza avukatını canlandırdı ve Al Pacino ile birlikte rol aldı. Performansı ona en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Küre adaylığı kazandırdı. Los Angeles'tan taşınan Penn, kendi ifadesiyle çocuklarını Hollywood sistemi içinde büyütmek zorunda kalmamak için San Francisco'nun kuzeyinde bulunan Marin Country'e taşınmayı seçtiğini söylemiştir. Penn, 70'lerin sonu 80'lerin başında Michelle Pfeiffer'la aynı oyunculuk sınıfındaydı. 2002 yılında Michelle Pfeiffer'la birlikte I Am Sam filminde küçük kızının velayetini geri almak için mücadele eden zihinsel engelli bir adamı canlandırdı. 2002'de Sean Penn, Başkan George W. Bush'a savaşı lanetleyen açık bir mektup yazdı ve bu mektubu kamuoyuyla paylaştı. Penn, Eylül 2005'te Katrina kasırgası mağdurlarına yardım etmek için Louisiana New Orleans'e gitti. Fiziksel olarak insanları kurtarmaya dahil oldu. Ancak ekibinde bir fotoğrafçının bulunması ve paylaşılan fotoğraflar bu yardımın reklam amaçlı gösteri olduğu yönünde eleştiriler getirdi.
Pin, The Huffington Post için yazdığı bir makalede bu suçlamaları reddetti. Sean Penn, Johnny Depp ve Mick Hucknall ile birlikte Paris'te Man Ray adlı bir restoran barın kısmi sahibidir. Penn, Haziran 2005'te San Francisco Chronicle için bir görev kapsamında gazeteci kılığında İran'ı ziyaret etmiş ve hatta Tahran Üniversitesi'nde Cuma namazı törenine katılmıştı. Sınırlı sayıda üretilen 1987 Buick Grand National adlı arabası, Irak'tan döndükten aylar sonra Berkeley'de çalındı. Kaybolan içerikler arasında 2 adet silah da vardı. Penn, Ekim 2008'de Küba'ya giderek devlet başkanı Raul Castro ile görüştü ve röportaj yaptı. Şubat 2012'de Venezuela'nın 2011-2012 Suriye ayaklanması sırasında Suriye hükümetini desteklediği dönemde Hugo Chávez'in yanında yer aldı. Mart 2010'da Penn, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chávez'den diktatör olarak bahsedenlerin tutuklanması çağrısında bulundu. İkisi arkadaştı ve Chávez öldüğünde Penn şunları söyledi: "Venezuela ve devrimi, başkan yardımcısı Maduro'nun kanıtlanmış liderliği altında varlığını sürdürecek. Bugün dünyadaki yoksul insanlar bir şampiyonu kaybetti. Ben de sahip olmaktan mutluluk duyduğum bir dostu kaybettim." 2010 Haiti depreminden sonra Penn, 55 bin kişilik bir çadır kampı işleten JP Haiti Yardım Örgütü'nü kurdu. Yakın zamanda Vice Studios ile Rus işgali hakkında bir belgeseli tamamlamak için Ukrayna'ya uçtu. Ocak 2016'da Sean Penn, Rolling Stone'da uyuşturucu baronu Joaquin El Chapo Guzman ile yaptığı görüşme ve röportajını içeren bir makale yayınladı. Ancak Penn, övgü almak yerine tepkiyle karşılaştı. Röportaj, Guzman'ın yetkililer tarafından tekrar yakalanmasından bir gün sonra yayınlanmıştı. Ancak Penn'e göre, röportajı ilk olarak uyuşturucu baronunun federal hapishaneden kaçtıktan sonra kaçak olduğu bir dönemde yapmıştı. Fortune'a göre, röportajın tuhaflığından etkilenen bazı okuyucular olsa da, Penn'in Guzman'ın uyuşturucu kaçakçısı olarak geçmişini örtbas ettiği hissine kapılanlar da vardı. Ancak bu röportajın sonunda, Meksika yetkililerinin Guzman'ı bulup tutuklamasına yardımcı olduğu görülüyor. Bu konuyla ilgili konuşan Penn, "Açık konuşayım. Makalem başarısız oldu. Korkunç bir pişmanlığım var. Bu makale uyuşturucuyla savaşa katkıda bulunmak amacıyla yapıldı ama bu görmezden gelindi. Bundan dolayı pişmanım," dedi. Penn ayrıca, Mystic River'daki rol arkadaşı Tim Robbins ile evlenen aktrisler Elizabeth McGovern ve Susan Sarandon'ın yanı sıra şarkıcı Cevell, süper model Petra Nemkova ve oyuncu Charlize Theron ile de birliktelik yaşadı. Günde 4 paket sigara içtiği iddia ediliyor. Sağlık sorunları nedeniyle 40 yaşında sigarayı bıraktı, ancak bu uzun sürmedi ve sigaraya tekrardan başladı. Charlize Theron ile birlikte olduğu dönemde, Penn'in sigara alışkanlığı yüzünden tartışmaların yaşandığı kamuoyuna yansımıştır. Theron, bir hipnoz uzmanıyla çalıştıktan sonra günde 3 paket içtiği sigarayı bırakmıştır. Penn, oyunculuk kariyerine yönelmesinde Robert De Niro'nun kendisine ilham verdiğini söylüyor. Penn, 2003'te AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülleri'nde Robert De Niro'nun aktör olmamın nedeni olduğu söylenebilir. "Neslimin hemen hemen her diğer oyuncusunda olduğu gibi onun yaratıcılığından, disiplininden ve canlandırdığı kişilere aktardığı kişisel karakterinin gücünden ilham aldım," dedi. De Niro ve Penn, 1989 yılında Biz Melek Değiliz filminde birlikte rol alırken yakın bir arkadaşlık kurmuşlardı. Bu komedide Penn ve De Niro, rahip kılığına giren iki kaçak mahkum olarak aynı saç kesimine sahiptirler. Robert De Niro ve Sean Penn iyi arkadaş olmalarının yanı sıra aynı doğum gününü paylaşıyorlar. Her yıl iki Hollywood yıldızı özel günlerini ortak bir doğum günü partisiyle kutluyorlar. Şenlikler genellikle yıldızlarla dolu bir davetli listesi, lezzetli yemekler ve bolca eğlence içeriyor. 2001 yılında birlikte kutladıkları doğum günü partisinde ikili birlikte mum üflemişti. Ancak bir fotoğrafçının bu anı yakalamak için partiye gizlice girdiği iddia edilince De Niro, fotoğraf ajansına karşı $1 milyon bir dava açtı. Penn, Hollywood'da çok fazla süper kahraman filmi olduğunu ve böyle bir projeye girişmekten kaçındığını söylüyor. Kasım 1993'te çıkan bir yangın sonucu Malibu'daki evini kaybetti. Penn, İspanyol tarzında inşa edilmiş $4 milyon evini kaybetmesi karşısında felsefi bir tavır takındı ve bunun aslında özgürleştirici bir deneyim olduğunu söyledi. Los Angeles Times'a verdiği röportajda, "Hayatımda ailem hariç her şey yandı ve bu çok özgürleştiriciydi," dedi. 2005'te Oprah ile yaptığı bir röportajda, "Bu, herkesin göreceği son şey olabilir. Ancak muhtemelen utangacım. Alkol içmediğim bir partiye hiç gitmedim. Harika vakit geçiriyorum. Ancak rahat değilim. İçimde çok fazla alkol olduğunda nasıl davrandığımı hatırlayarak, utangaç değilmişim gibi kısa bir süre nasıl devam edeceğimi öğrendiğimi düşünüyorum," dedi. Oyuncunun Robin Wright ile ilişkisi ve bu ilişkiden bir kızı ve bir oğlu olmak üzere 2 çocuğu oldu. 1996'da evlendiler. Sean Penn ve Robin Wright'ın inişli çıkışlı bir ilişkisi vardı. İlk olarak Aralık 2007'de boşanma davası açtılar. Ancak birkaç ay sonra mahkemenin boşanma davalarını reddetmesini talep ederek barıştılar. Nisan 2009'un ilerleyen zamanlarında Penn yasal ayrılık için başvuruda bulundu. Ancak çift Mayıs ayında barıştığında davayı bir kez daha geri çekti. 12 Ağustos 2009'da Robin Wright, Penn'e tekrar bir boşanma davası açtı. 2010 yılında boşandılar.
Son olarak 2020 yılında aktris Layla George ile evlenip 2022 yılında boşandılar.